1929 yılı. New York borsası tarihinin en büyük çöküşünü yaşıyor. O gün iki adamın hikayesi finans tarihine adeta kazınıyor. Biri Jesse Livermore o gün eve gittiğinde karısına "Bugün hayatımın en iyi iş gününü geçirdim." diyor. Çünkü borsa düşerken o servetine servet katmış. Livermore dönemin en büyük borsa spekülatörüydü. Devasa malikanelerde yaşayan, milyon dolarlara hükmeden bir adamdı. Diğer ise Abraham Cermanski. Her şeyini kaybetmiş bir gayrimenkul geliştiricisi. O gece ortadan kayboluyor, bir daha asla izine rastlanmıyor. Ancak trajedinin büyüğü daha sonra geliyor. Livermore zengin olmayı biliyordu ama zengin kalmayı bilmiyordu. Birkaç yıl sonra o da her şeyini kaybedip kendi sonunu hazırlıyor. Çünkü açgözlülüğü onun sonunu getiriyor. Bu iki hikayeyi neden anlattım? Çünkü bu adamlar sadece rakamlarla oynadıklarını sandılar. Oysa asıl savaş zihinlerindeydi. Livermore'un hatası egonun rasyonelliği yutmasına izin vermesiydi. Finansal başarı bir IQ meselesi değil, bir davranış meselesidir. Isaac Newton bile servetini borsa spekülasyonunda kaybedince şunu söylemişti: "Gök cisimlerinin hareketlerini hesaplayabilirim ancak insanların çılgınlıklarını asla." Sevgili dost, bugün konuşacağımız bu muhteşem eserin yazarı Morgan Housel, eski bir Wall Street Journal yazarı ve finans dünyasının en bilge kalemlerinden biri. Bu kitabı sadece nasıl zengin olunur diye değil, insan doğası parayla nasıl başa çıkamazı anlatmak için yazmış ve dünya çapında milyonlarca insana ulaşmış. Hazel, parayı bir matematik problemi olarak değil, bir hayatta kalma sanatı olarak gören son derece mütevazı ve bağımsızlık aşığı bir adam. Yazar bize şunu söylüyor: parayı iyi yönetmek ne kadar zeki olduğunla değil, nasıl davrandığınla ilgilidir. Finansal başarı aslında zor bir bilim değildir. Nasıl davrandığının ne bildiğinden daha önemli olduğu bir insani beceridir. Bu kitap finans dünyasında çarpıcı bir başarı elde etmiş ancak nasıl zengin olunur sorusuna cevap vermiyor. Daha çok nasıl zengin kalınır, para nasıl yönetilir sorularına cevap veriyor. Ve çarpıcı hikayelere de değiniyor. Örneğin bir dahi olarak bilinen Harvard mezunu Merrill Lynch yöneticisi Richard Fuscon adlı adamın duygularını kontrol edemediği ve açgözlülüğü yüzünden her şeyini nasıl kaybettiğinden bahsediyor. Aynı şekilde hiçbir finansal eğitimi olmayan ve yıllarca bir benzin istasyonunda çalışıp mütevazı bir hayat yaşayan Ronald Reed isimli bir adamın öldüğünde 8 milyon dolarlık miras bırakabildiğinden de bahsediyor. Burada dikkat et. Asıl savaş hep içeride. Ve şimdi sen de fark edeceksin ki para bir rakam değil, bir refleks, bir otomatik pilot. Sevgili dost, bugün seninle sadece parayı değil, paranın arkasındaki o karmaşık psikolojiyi, bilinçaltı haritalarını ve Morgan Housel'ın Paranın Psikolojisi kitabındaki o çarpıcı gerçekleri konuşacağız. 5 bölümde özetleyeceğim bu muhteşem kitabı. Her zaman olduğu gibi çayın kahven hazırsa hadi gel başlayalım. Birinci bölüm: bilinçaltı haritalarımız ve deneyimin sınırları. Büyük ihtimalle sen de şunu yaşadın. Bazen çok doğru bildiğin bir şeyi yapamazsın. Bazen de çok yanlış olduğunu bildiğin bir şeyi durduramazsın. Çünkü bu iş bilgi işi değil, harita işi. Finansal kararlarımızın rasyonel olduğunu zannederiz ama aslında kimse deli değildir. Herkes kendi hayat hikayesinin verileriyle makul olmaya çalışır. Yazar, paranın genellikle bir fizik bilimi gibi kurallar ve formüllerle öğretildiğini ancak gerçek hayatta insanların finansal kararları bir hesap tablosuna bakarak almadığını anlatmak istiyor. Kararlar yemek masasında, toplantı odalarında, kişisel tarih, gurur, ego, pazarlama ve teşviklerin karıştığı duygusal ortamlarda alınır diyor. Kitap seni paranın teknik yönünden, yani hisse seçiminden ziyade psikolojisine odaklanmaya çağırıyor. Amaç, neden borca girdiğini, neden piyasa çökerken panikle sattığını veya neden bir türlü yeter diyemediğini anlamanı sağlamak. Sevgili dost, şimdi bir an hatırla. Para konuşulduğunda evinde hava nasıl değişirdi? Bir cümle, bir bakış, bir sessizlik. İşte o sessizlik bile haritanın bir parçası.
Haritadan kasıt ne? Zihinsel harita. Örneğin 2008 krizini yaşayan birinin yastık altı altın refleksiyle 2020'de boğa piyasasında iyi kazanan bir gencin risk algısı aynı olamaz. Bizde NLP eğitimlerinde harita arazinin kendisi değildir deriz. Yani senin para haritan doğduğun yılın enflasyon oranlarıyla babanın emekli maaşıyla aldığı o ilk kooperatif evinin hikayesiyle çizilmiş olabilir. Peki bu bilgi ne işimize yarar? Eğer bugün para harcarken ellerin titriyorsa ya da tam tersi kontrolsüzce harcıyorsan bil ki bu senin güncel zekanla değil, bilinç altındaki o eski yazılımla ilgili. Mesaj net. Kendini suçlamayı bırak ama bu haritanın seni uçuruma götürmesine de izin verme. Önce onu anla, tanı ve neyi değiştirmen gerektiğine karar ver. Örneğin Bruce Lipton'un İnancın Biyolojisi adlı muhteşem kitabında anlattığı gibi hücrelerimiz çevreye nasıl tepki veriyorsa portföyümüz de geçmişin kimyasına öyle tepki veriyor. Ve büyük usta Milton Erickson şöyle vurgulardı. Bilinçaltı dirençler sen Excel tablosunda en rasyonel planı yapsan bile gece uykunu kaçırabilir. Yani aldığın kararlar ve sonuçların için kendini suçlama ancak direksiyonu da otomatik pilota bırakma. İkinci bölüm sosyolojik bir illüzyon. Yazar burada çok önemli bir şeye dikkatimizi çekiyor. Diyor ki zenginlik ile varlık arasındaki o keskin farkı anlamamız gerekiyor. Zenginlik görünürdür. Pahalı bir araba, lüks eşyalar gibi. Varlık ise görmediklerindir. Harcanmamış paradır. Satın alınmamış lüks eşyalardır, pahalı şeylerdir. Örneğin muhteşem bir Porsche gördüğünde sürücüye hayran kalmak şöyle dursun. Keşke benim de olsa diyerek kendi eksikliğine odaklanırsın. Yazar burada şunu söylüyor. İnsanlara ne kadar çok paranız olduğunu göstermek için para harcamak, lüks arabalara binmek paranızı azaltmanın en hızlı yoludur. Bunu şöyle düşün. Ofisteki bir arkadaşın en son model iPhone'u taksitle alıp masaya koyuyor. Bu zenginlik sinyali gibi görünür ancak banka hesabındaki varlığı o taksit kadar azalmıştır. Gerçek varlık sahibi ise o telefonu alabilecek gücü olduğu halde elindekinin yeterli olduğunu bilen ve o parayı özgürlüğüne yani birikimine ayıran kişidir. Servet henüz bir eşyaya dönüştürülmemiş bir seçenek yani opsiyon hakkıdır diyor yazar. Öz değerini maddi değerine bağladığında egon servetinin en büyük düşmanı haline gelir diyor. Bu yaklaşımını gerçekten çok ama çok sevmiştim. Tasarruf, egon ile gelirin arasındaki mesafedir. Daha az etkileyici görünmeyi göze alarak aslında daha fazla özgürlük biriktirirsin diyor. Sevgili dost, servet bazen satın aldıkların değil, satın almadıklarının verdiği özgürlüktür. Hatta çoğu zaman böyledir. Ve özgürlük en sessiz zenginliktir. Üçüncü bölüm Pavlov'un deneyi ve bilinmeyen bir ayrıntı. Pavlov'un psikoloji tarihini değiştiren o meşhur deneyini hatırlarsın. Köpekleri için zil çalar, sonra tekrar zil çalar, ardından yemek verir. Bunu tekrarlar derken köpekler zili duydukları anda salya akıtmaya başlarlar. Yani şartlı koşullanma. Ancak yazar kitabın devamı niteliğinde başka bir eserinde bu deney hakkında çok çarpıcı bir ayrıntıdan bahsediyor. 1924 yılında büyük bir sel felaketi yaşanıyor. Köpeklerin çoğu boğuluyor. Hayatta kalanlar ise yıllardır öğrendikleri o zil çalınca salya akıtma refleksini tamamen unutuyor. Pavlov çok önemli bir şey daha keşfediyor burada. Yani büyük bir travma zihindeki o güçlü sinirsel bağları bir anda koparıp atabiliyor. İşte bu çarpıcı bilgi bize şunu söylüyor. Zihnimiz hayatta kalma dürtüsüyle tüm mantığı bir saniyede silebilir. Eğer sen de finansal bir şok yaşadıysan o zil artık senin için başka bir şey ifade ediyor demek olabilir. Bu travmatik unutuşu lehimize çevirmek, zihni yeniden programlamak ise her zaman mümkündür diyor yazar. Ben de burada şunu ekleyeceğim. Finansal dünyada yaşadığın o büyük sel baskınları senin de para kodlarını resetlemiş olabilir. Bu düğümleri sadece video izleyerek çözmek zordur. Derin bir
sahada dönüşüm gerekebilir. Tam da bu yüzden 24, 25, 26 Nisan'da Ankara Kızılcahamam Çam Termal Otel'de 4. Bilinçaltı Dönüşüm Kampımızı gerçekleştireceğiz. 2,5 gün boyunca Pavlov'un köpekleri gibi travmayla değil de bilinçli tekniklerle o eski haritaları beraberce değiştireceğiz. Hayatının kontrolünü eline almak istiyorsan bu kamp senin için de bir milat olabilir. Videonun altına incelemen için linki bırakacağım. Umarım orada buluşur ve 2,5 gün boyunca bilinçaltını dönüştürmek için beraberce harika çalışmalar yaparız. 4. bölüm rasyonellik ya da makul olmak. Finans dünyasında rasyonel olmak yani matematiksel doğruluk her zaman kazandırmaz diyor yazar. Makul olmak yani psikolojik dayanıklılık ise çok daha önemlidir diyor. Burada önemli bir ayrım var. Varlıklı olmakla varlıklı kalmak iki ayrı beceridir diyor yazar. Girişte anlattığım hikayeleri hatırla. Para kazanmak risk almayı ve iyimserliği gerektirir. Ancak o parayı elde tutmak alçak gönüllülüğü ve bir miktar azıcık da olsa paranoyayı gerektirir diyor yazar. Önemli olan sadece kazanmak değil, her ne koşulda olursa olsun ayakta kalacak psikolojiye sahip olmaktır ve bu öğrenilebilir diyor. Çok güzel hikayeler anlatıyor kitapta. Microsoft genç bir şirketken Bill Gates tek kuruş kazanamasalar bile çalışanlarının bir yıllık maaşını ödeyecek kadar nakiti hep tutuyordu diyor yazar. Buna hata payı deniyor işte. Yani servetini elde tutmayı bilenler buna çok önem veriyor. Burada yazar tedbirli olmayı en az iyi yatırım yapmak kadar önemsediğini gösteriyor. Ve elindeki parayı değerlendirirken bunu dikkate alman gerekir. Aksi halde uykuların kaçabilir diyor. Diyelim ki tüm paranı rasyonel görünen ama çok oynak bir hisseye yatırdın. Ekranda %10'luk bir düşüş gördüğünde eğer midene kramplar giriyorsa, çocuklarına bağırıyorsan o yatırım rasyonel olabilir ama senin sinir sistemin için makul değildir diyor. Makul olan belki daha az kazandıran ancak senin huzurla uyumanı sağlayan nakit tamponlu bir sepet yapmaktır. Sevgili dost, iç huzuru yakalamak her türlü kazançtan daha değerlidir. Neticede neye sahip olursan ol, aradığın şey huzurdur. Yazar, piyasadaki dalgalanmaları bir ceza değil, o büyük getiriye ulaşmak için ödenmesi gereken bir giriş ücreti olarak görmeye başladığında panik yapmadan yoluna devam edebilirsin diyor. Ben de şunu söylüyorum, bazen en iyi yatırım uykundur. Uykunu bozan şey kar değil ancak korkudur. 5. bölüm zamanın kontrolü ve yeter demeyi bilmek. Paranın sağladığı en büyük kar payı nedir biliyor musun? İstediğin zaman, istediğin yerde, istediğin insanlarla dilediğini yapabilme lüksüdür. Buna psikolojide reaktansın kırılması diyoruz. Kontrolün başkasında olduğu her saniye sevdiğin bir işten bile nefret edebilirsin. Paranın en büyük getirisi özgürlüktür. Lüks, şatafatlı hayatlar değildir. İstediğin şeyi istediğin zaman yapmak ya da istemediğin bir şeyi yapmamaktır. Gerçek mutluluk budur. Çok şeye sahip olmak değildir. Robert Kiyosaki bunu çok güzel açıklıyordu ve bana ilham olmuştu. Servet ne kadar paranız olduğu ile ilgili değil, sahip olduğunuz maddi varlıklar sayesinde ne kadar süre çalışmadan ya da istediğiniz gibi yaşayabilme gücünüzdür diyordu. Sevgili dost, bu yıllar önce benim en büyük hayalimdi. Çok şeye sahip olmak bir yana, sahip olduklarım sayesinde istediğim saatte uyumak, istediğim saatte uyanmak, ajandamı tamamen kendim dizayn edebilmek, dilediğim zaman her şeyi iptal edip o gün tamamen tatil yapabilmek, dinlenebilmek, sadece ruhumun arzu ettiği şeyleri yapmak. Şu an en büyük başarım işte bunu sağlamış olmamdır. Sabah uyanıp bugün ne istersem onu yapabilirim diyebilmek satın alınabilecek en pahalı şeydir bence ve
bunun huzuru, bunun mutluluğu hiçbir şeyde yoktur. Peki kontrolün başkasında olması ne demek? Mesela bir işi çok sevdiğini düşün, lakin patronun gece 2'de seni arayıp bir rapor istiyor. Ya da tatilde olmana rağmen telefonun susmuyor. İşte o an reaktans devreye girer. O işten soğursun çünkü zamanının efendisi sen değilsindir. Ne kadar maaş alırsan al, ne kadar iyi bir statüye sahip olursan ol, kontrol sende değilse mutlu hissedemezsin. Yazar mutluluğun denklemini şöyle ifade ediyor. Mutluluk eşittir sonuçlar eksi beklentiler. Modern kapitalizm servet üretmekte ustadır ancak kıskançlık yaratmakta da iyidir diyor. Beklentilerin gelirinden hızlı büyüyorsa asla mutlu olamazsın diyor. En zor finansal beceri hedef direğini sabit tutmaktır. İhtiyacın olan şeyi yani huzurunu, aileni ihtiyacın olmayan biraz daha için riske atmaya başladığın an o sınırı geçmişsin demektir diyor. Ve kitapta bunu yapan birçok insandan, gerçek hikayeden bahsediyor. Bunların bazılarından ben de bahsettim zaten. Sevgili dost, şimdi bir an dur ve kendine şu soruyu sor lütfen. Benim yeter dediğim yer gerçekten bana mı ait? Ya da yeter dediğin bir yer var mı? Hedeflerin tamamen maddiyat mı içeriyor yoksa anlam mı? Geldik finale. Yani uygulanabilir adımlara bir bakalım. Belki de içinden şöyle geçiyordur. Peki Barış, tüm bunlar cebimize ne koyacak? Ya da ne anlamamız lazım diyorsan işte sana finansal özgürlüğe giden yolda 3 spesifik adım. 1. Hata payı bırak. Planının en önemli parçası plana göre gitmeme ihtimalidir. Her zaman bir güvenlik marjı ayır. Bu beklenmedik bir sağlık giderinde ya da iş kaybında senin oksijenin olacaktır. Yani zengin olmak bir yana zengin kalabilmenin önemi işte belki burada. Gelecekteki sürprizlere karşı dayanıklı kalmanın en iyi yolu budur. 2. Uyku testini uygula. Finansal bir karar alırken Excel tablosuna göre değil, kalbine sor. Eğer midende o yumru varsa o strateji sana göre olmayabilir. En iyi portföy sana huzur getirisi sağlayandır. Egonu yönet, tasarrufun gelir ile ego arasındaki mesafe olduğunu anla. 3. Kıyaslamayı durdur. Başkalarının influencer banyolarına bakarak kendi yeter noktanı yerinden oynatma. Sosyal kıyaslama tuzağından kurtularak kendi bağımsızlık yolunu kendin çiz. Mutluluğun nasıl bir şey olduğunu direkt tarif edemeyebilirim. Ancak mutsuzluğun neye benzediğini çok net söyleyebilirim. Kendini başkalarıyla kıyaslarsan, neyinin olmadığına, neyinin eksik olduğuna odaklanırsan işte bu mutsuzluğun garanti formülüdür. Mutluluk ise önce sahip olduklarına şükretmek, onları korumak için gerçekçi bir plan yapmak, sonra daha fazlası için strateji üretmektir. Sevgili dost, videoyu bitirirken şu soruyu kalbine bırakıyorum. Paranın sana sağladığı en büyük kar payı zamanının kontrolünü ele almaktır. Peki sen gerçekten kendi zamanını mı yaşıyorsun yoksa başkalarının yazdığı bir hikayenin figüranı mısın? Belki klişe gelebilir ancak gerçek şu ki bu hayatı bir kere yaşayacağız ve sahip olduğumuz en değerli şey ömrümüz yani zamanımız. Peki sen şu anda o zamanı ne için yaşıyorsun? Neyin karşılığında veriyorsun? Ve bugün verdiğin bu zamanın, emeğin karşılığını alabileceğine inanıyor musun? Eğer öyle değilse her ne sebeple olursa olsun harcadığın bu zamanı daha değerli, daha anlamlı bir şey için harcamanın şimdi tam vakti değil midir? Ya da belki kendine şu an yaptıklarım neye hizmet ediyor? Bir yıl, 2 yıl, 3 yıl, 5 yıl sonra bana daha iyisini verecek mi? Maddi ya da manevi, hatta hem maddi hem manevi. Yoksa ancak bugün olduğum durumu mu koruyacağım? Lütfen kendine bu güzel soruları sor. İyi sorular cevaplardan bile önemlidir çünkü farkındalık sağlar ve farkındalık bizi yeni doğru kararlara götürür. Karar anları da her daim hayatımızın değiştiği anlardır. Ve bitirirken bir ricam olacak. Eğer henüz abone değilsen abone olmayı belki düşünmek istersin. Bu video hoşuna gittiyse bil ki
Bu kanalda yaklaşık 70 tane çok ama çok iyi kişisel gelişim kitabını özetledim. Belki onlara da bir göz atmak ve belki de daha fazla insana ulaşması için beğenip paylaşmak isteyebilirsin. Senin de çorbada tuzun olabilir. Ve artık vedalaşırken her zaman olduğu gibi bir çağrı yapmak istiyorum. Bizler bugün burada bunları konuşuyor olabiliriz. Servetimizi, özgürlüğümüzü ya da hayatımızı nasıl iyileştireceğimizi konuşuyor olabiliriz ama biliyorsun dünyanın farklı yerlerinde insanların öncelikleri çok 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 daha basit. Hayatta kalmak, belki bir lokma yiyecek bir şeye erişmek, hatta şu soğuk kış günlerinde birkaç dakika olsa bile ısınabilmek. Evet, başta Filistin'den ve özellikle de Gazze'den bahsediyorum. Bugün Filistin'de, Doğu Türkistan'da, Sudan'da ve dünyanın birçok yerinde insanlar zulüm altında ve biz onları unutmamalıyız diye düşünüyorum. Belki şu an bir kere de bu zulmü durduramayabiliriz ama her birimiz onlar için bir şeyler yapabiliriz. Her şeyden önce akılda kalmasını sağlayabiliriz paylaşımlarımızla, belki çevremize, dostlarımıza yaptığımız uyarılarla. Yine bütçemiz nispetinde yardımlar gönderebiliriz. Onlar için her istediğimizde dua edebiliriz ve tüm bunlardan belki daha güçlüsü ya da en az bunlar kadar önemlisi boykot yapabiliriz. Boykot çok güzel bir duruştur. Boykot, ben harcadığım paranın kardeşlerimin üzerine bomba olarak yağmasını istemiyorum. Bunu asla kabul etmiyorum demektir. Boykot, ben bu zulümde parmağım olmasını istemiyorum demektir. Ben bunlardan uzağım demektir. Ve birilerinin halen iddia ettiği gibi işe yaramamak şöyle dursun, o kadar işe yaradı ki çok az kişi katılmasına rağmen. Lakin bugünden sonra her birimiz bunun için daha fazla emek verebiliriz. Bize yakışan budur diye düşünüyorum. Yeni bir videoda görüşene kadar kendine çok iyi bak. Sevgiler, selamlar.